Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz KBB Baş ve Boyun Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Serdar Biz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Geldiniz. Hocam herkesin merak ettiği bir konu aslında. Çok ilgi çeken bir konu. Şu an inanılmaz trend. Estetik uygulamalarda ideal uygulama ne? Aşırıya kaçmak doğru mu? Estetik uygulamalarda aslında son dönemde şöyle bir sıkıntı gelişmekte. Estetik kokması işlemi. Bu cerrahi yapsak da o şekilde, medikal estetik, non-invazif kalsak da o şekilde. Aslında ben daha çok doğallığı yakalayarak, öyle estetik kokmadan kişinin kendi en iyi haline getirilmesi kısmındayım. Bunda da yapmamız gereken aslında altın oran kavramını ve kişinin kendi karakteristik anatomik landmarklarını iyi okuyarak aşırıya kaçmadan daha doğal, doğalama havalı bir sonucu elde etmek. Peki hocam, anti-aging kavramı nedir? Sadece belli başlı işlemler midir yoksa bir süreç midir? Anti-aging kavramı dediğimizde aslında yaşlanma karşıtı işlemler. Evet, işlemler olduğu doğru. Ama bence bu hani tek işlem, iki işlem, işte botoks yaptırdım. Ben 6 ayda bir dolgu yaptırırım. Sadece bir genç kası yaptırırım değil. Aslında bu bir wellness olayı. Yani sağlıklı yaş almak. Kaliteli yaş almak istiyorsak ve her daim yaşımızın iyi olmasını istiyorsak biz burada anti-aging kavramını işlemlerden ziyade bir yolculuk olarak bakmamız ve kendimize yatırım yapmamız gerekir. O yüzden ben buna daha çok bir yolculuk ve bir süreç diyorum. Hocam çok duyuyoruz gençlik aşısı. Her tarafta söyleniyor. Birçok farklı varyasyonu da var. Gençlik aşısı hocam dolgu mu, botoks mu, mezoterapi mi? Ne olarak, tam olarak ne? Bu aslında çok güzel bir soru. Şu şekilde karışıyor biraz. Hani dolgu mu, mezoterapi mi? Evet, mezoterapi olarak biliniyor ama aslında mezoterapi değil. Çünkü bazı işlemlere, yani mikro enjeksiyon işlemlerine farklı isimler verilmiş. Nasıl işte DNA, ışıltı, şu gençlik aşısı, nemasi gibi isimler varken ama gençlik aşısı kavramında aslı olan ara formdur. Ne dolgudur, yani hacim kaplamaz, yüzü şişirmez ve kalıcılığı 9-12 ay veya daha fazla değildir. Ne de mezoterapi gibi çok seans ilerlenecek, aşırı miktarda yapılması gereken daha kısa süreli işlemler değildir. Aslında bu kişiye özel flakonlarda hazırlanmış enjectable bir üründür, dolgu bir materyaldir. Hatta içerisinde hyaluronik asit barındırır. Yani akıllı bir içeriktir. Biyoyararlanımlı, zararı olmayan, vücudun kendi uzun zamanda parçalayacağı bir ürün. Ama bunun içerisine mezoterapilerde olan amino asitler katılmıştır. Hatta bazı firmalar özel içeriklerle peptitler katmışlardır. Kolajen ve katanlar. ortaya evet, kolajen ve biyostimülasyon için. Dolayısıyla gençlik asısı oluşmuştur. Daha fazla şey verir bize, daha fazla şey bize sonuç getirir. Mezoterapi gibi sınırlı kalmaz, etkisi daha uzundur ve dolgu gibi şişirmez. Biz gençlik aşılarıyla yüzümüzü lift ediyoruz. Ligamentleri biyostimülasyon yaparak restorasyon yapıyor. Kolajen stimülasyonuyla kolajen sentezini artırıyor. Nokta tekniğiyle yapılanlardan bahsediyorsunuz. Evet, teknikler de aslında dolguya yakın, mezoterapiye yakın ama arada kalmıştır. Mesela ne yapıyoruz? İşte 6+1, 7+1. Bunlar point by point nokta teknikleri olduğu gibi mikro enjeksiyonlar, multiple enjeksiyon şeklinde mikro bolus tekniğinde de olabiliyor. Ama en güzel kavramı ve sevmemin sebebi ve özellikle bu işlemlerin Avrupa'da ve Amerika'da daha popüler olmasının nedeni yüzü şişirmeden lift etkisini vermesi. O yüzden bu gençleştirici etki gençlik aşısı olarak isim verilmiş durumda. Evet. Peki yeni nesil güvenilir medikal estetik işlemleri nelerdir ya da her geçen gün değişiyor mu, yenileri mi ekleniyor? Ya şöyle, ya son 10 yıla baktığımızda veya son 20 yıl süreç nereden nereye geldi? Evet, tıp geliştiği ve teknoloji geliştiği orantıda her dönem belli başlı ürünler veya teknolojik cihazlar veya teknikler açığa çıkıyor. Bu medikal estetik alanında, anti-aging alanında da bu şekilde. Biz yüz ve boyun gençleştirmede mesela kullandığımız ürünlerden son dönem popülaritesi giderek daha artmış. Örnek halk arasında kök hücre olarak bilinen işlemler var. Bunlar rejeneratif tıp işlemleri ama bu hep vardı. 10 yıldan daha uzun bir süredir vardı ama popülaritesi neden arttı? Yeni teknikler gelişti. İşlemin alındığı bölge veya kaynağı değişti. İnsanların kendisinden, saçlı derinin arkasından, ense bölümünden biyopsiyle aldığımız işlemleri şu an hücreyi al, izole et, özel bir laboratuvar yolla ve klonla ve bir hücreyi milyon tane yaparak uygulama tekniği, fibrosel uygulamaları gelişti. Bunun yanına kişinin artık yağ dokusundan, yağ enjeksiyonu olarak değil, biz cerrahlar yağ enjeksiyonu çok seviyorduk. Özellikle plastik cerrahi branşındaki hekim arkadaşlarımız da çok seviyordu ve şekillendirmede kullanıyordu. Ama şu an günümüzde yağ dokusundan kök hücre ekleyebiliyoruz. Dolayısıyla yağ dokusu kaynaklı kök hücre materyal olarak daha fazla olduğu için daha uzun sonuç veriyor. Ve yine son dönemde artık allojenik denilen kısma olay kaydı. Özellikle Amerika'da popüler olan allojenik fibroblast teknikleri, yani başka bir bireyden alınan ama antijenik içerik göstermeyen, genetik araştırmaları yapılmış, yabancı simülasyonu vermeyecek yeni nesil kök hücreler. Bu allojenik kök hücrelerin farkı nedir? Yeni doğan kök hücre bankasından alınması.
yeni doğumdan aldığımız için daha önce güneş hasarıyla karşılaşmamış 0 kilometre bir hücre diyoruz aslında. Tek seansta daha uzun etki verebilmekte. Göbek kordonundan, sünnet Göbek derisinden. kodundan alınan var, plasentadan alınan, yine Wharton jeninden alınan farklı kök hücre gelişmiş durumda. Onun yanına ise sahaya yeni oyuncular girdi. Artık egzozom diyoruz. Nedir? Artık iş hücrenin bir tık altına kaçtı. Hücre gibi etki göstersin, hatta daha fazla göstersin ama hücrenin bile belirsiz yapacağı yan tesirleri yapmasın. Antijenik uyarı hiç vermesin ama daha akıllı olsun. Sanki bir doping maddesi. Veziküllerden oluşan, içerisinde DNA'lar, nükleotitler, RNA'lar, akıllı proteinler, bir hızlandırıcı element barındıran kesecikler. Biz bunlara egzozom diyoruz. Bu da son dönemin çok dikkat çeken bir konusu. Ne yapıyor? Bizim mesela 30'lu yaşlardayız. 30 yaşındaki bir hücremizi bir seansla 20 yaşına çeviriyor. Bir hücremiz 2 hücre gibi çalışıyor. Dolayısıyla hücreleri akıllandırıyor. Hücrelerin arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Bunun yanında ise yine Amerika'da özellikle ACRS olarak bilinen otolog, sitokinden zengin serumlar geliştirildi ki yine PRP gibi kişinin kanını alıyoruz. Fakat yine iş hücreden çıktı, hücre altı sitokinleri çekiyoruz. Dolayısıyla bunlarla tek seansta daha uzun etki, daha fazla yara iyileşmesi, leke tedavisi veya anti-aging olarak daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bunlar da günümüzün yenilikleri. Peki hocam bir hastası geldi, bilgi almak istiyor. Tabii ki elimizde birçok döne var bunlarla ilgili. Yani kimlere dolgu uygularız, kimlere botoks uygularız, kimlere de gençlik açısı tercih ederiz. Bunları da böyle ufakça bize anlatabilirseniz. Botoks dolgu uygulanması veya diğer tekniklerden hangisine yakın olduğunu aslında ben hastadan aldığım anemnez ve onun şikayetçi olduğu asıl konu ve cilt kalitesi, elastikiyeti ve benim muayenemdeki bana verilen bulgular benim için önemli. Burada ben yaş olarak şunu belirtmek istiyorum. Mesela daha çok halkta ya botoks kırışıklıkların biraz daha ilerlesin, yaşım biraz daha ilerlesin, sonra başlanır. Aslında bu bir yanlış. 20'li yaşlarda yani kırışıklıklarımız oturmadan daha dinamik konumdayken başlarsak biz botoksa statik kırışıklığa dönmez. Ve dolayısıyla o kişi 30'lu yaşlara 20'li yaşlar gibi, 40'lı yaşlara 30'lu yaşlar gibi girer. Herkes aynı anda başlamış olabilir, biraz kendine bakmaya geç adım atmış olabilir ama orada da arayı açmadan belli bir düzende yaparsak birçok yaşlılık belirtilerini geri çevirebiliriz. Bu dolguda da geçerli. Dolgu illa şu demek değildir. Hocam ben çok kilo aldım verdim, cildim sarkmaya başladı. Veya hocam artık benim yaşım 50, 55, 60 ileriye gidiyor ve elastikiyet kaybım var. Ve ben cerrahi düşünmüyorum. Dolgularla yüzümü şekillendirme yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz ama dolgunun da bir yaşı yoktur. Eğer anatomik olarak doğuştan kişide belli başlı landmarklarında bir silinme, mesela çenede projeksiyonda geri yerleşimli bir çene, elmacıklarım biraz daha zayıf veya doğuştan benim derin yağ dokularım biraz daha zayıf olduğum için şakaklarım çok ileri yaş gibi gözüküyor ve çökmüş. O kişileri ileri yaşları beklemeden belli başlı destek görevi görsün diye dolgu uygulaması yaştan bağımsız yapılabilir. Keza aynı şekilde genç yaş popülasyonu daha çok talep ettiği için ameliyat ve cerrahiye gerek kalmadan dudak kaldırma etkisini biz lip lift tekniğiyle veya Russian teknikle dudak dolgularıyla yine cerrahiye gerek kalmadan non-surgical nose job olarak isimlendirdiğimiz bir rinoplasti efektini dolgu uygulamalarında vermek mümkün. Dolayısıyla hastanın talebine ve muayenesine göre şekillendirmek, bazı şeyleri çok ileri yaşlara bırakmamak gerekiyor. Peki hocam, uzun süre etkili kalıcı işlemler mi yoksa daha kısa etkili çoklu seanslı işlemler mi tercih ediliyor? Burada eskiden yapılan aslında kısa işlemler daha çok seanslı. Günümüzde hastalar ve herkes, ben de kendim öyle isterim, daha az seans, tek seans uzun süre kalıcı. Ama her ikisini yapmış ve gidişatı gören ve yaşlanma sürecine hakim bir hekim olarak, branşım da gereğiyle baş boyun cerrahı olarak ben şuna daha çok inanıyorum ve önem veriyorum. Aslında kombinasyon iyidir. Bu nedir? Kişi kendi yeni anti-aging bakımını veya yıllık yatırımını uzun süreli işlemlerle, mesela kök hücre olarak isimlendirilen 6 ay ve yılda bir tekrarlanması gereken işlemlerle, küçük desteklerini dolgu uygulamalarıyla, doğru teknikte, lifting tekniğiyle dolgu uygulama yapabilir. Ve bu ona en az bir yıllık bir süreç verebilir. Ama bu şu demek değildir, danışanlarıma da onu aktarıyorum. Biz bunları yaptırdık diye ara sıra küçük yapacağımız bakımları, o touch-up'ları kaçırmayalım. Yani ara sıra seans ilerleyeceğimiz cilt kalitesini artıracak küçük mezoterapi işlemlerini, yine vitamin mineral enjeksiyonlarını, kolajen aşısı işlemlerini veya ara dönemlerde yapacağımız gençlik aşısı işlemlerinde ben çok önem veriyorum. Dolayısıyla hem kısa süreli işlemler hem uzun süreli işlemlerin kombinasyonunda çok daha doğal ve uzun süreli bir sonuç çıkıyor. Zamanı durduruyoruz bir şekilde. Evet, yani. zamanı bu şekilde durdurabiliyoruz. Süper. Hocam peki dolgularla ilgili korkmamız gereken bir durum var mı? Ya da böyle yaparsak burada biraz daha dikkat etmemiz gereken bir durum var mı? Dolgularla korkulması gereken durum hem hekimlerin hem hastaların iki ayrılıyor aslında. Hekimlerin kesinlikle doğru anatomik bilgisi olması lazım.
Dolgu çok güzel bir materyal, çok iyi bir ürün ama hangi dolguyu, hangi katmana, hangi teknikle uygulayacağız ve miktar. Orada kekimin bir dur noktası olması lazım. Daha fazla verirsem daha iyi sonuç alacağım değil. Bir damar veya bir sinir trasesinin üzerine fazla dolgu koyarsak yük bindiği için orada parestezi olaylarına, belki sinir basına bağlı geçici de olsa bir kısmi felç olayına veya çok fazla basarsak dolaşım bozukluğuna yol açabiliriz. Özellikle burun dolgusunda. Burun dolgusu çok risklidir. Kaş arasında yapılan grabeller dolgu çok risklidir. Keza ondan sonra ise gözaltı bölgesi göreceli olarak biraz daha risklidir. Riski az ama o bölgede biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani dikkatli olunması ve anatomik lent markaları es geçilmemesi, prosedüre sadık kalınması ama her hastada aynı teknik değil, hastaya göre tekniğini belirlemesi lazım. Kesinlikle. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Harika bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür teşekkürler. ediyoruz. Güzel bir sohbetti. 8'e Sağlık'ta bugün çok değerli konuğumuz KBB baş ve boyun cerrahi uzmanı operatör doktor Serdar Biz ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.